Merhaba arkadaşlar, Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerim, ben imamlık yapıyorum. Giresun'un bir köyünde görev yaparken yaşadığım garip olayları yazmak istedim. Tahzeni Dünya ekibine daha önce başımdan geçenlerden bahsetmiştim. Sizler için seslendirmesini istemiştim. Yine seslendirmesini istiyorum. Hepinize iyi dinlemeler. 36 yaşlarındaydım o zamanlar. Yeni görev yerim Giresun ilinin merkez köylerinden bir köye atamam çıkmıştı. Memleketim Ardahan'a gittim. Bir hafta iznim vardı. Hazır iznim varken memleketime gideyim, ailemle vakit geçireyim dedim. Bir hafta ailemle birlikte kaldıktan sonra Giresun'a gitmek üzere yola çıktım. Otobüsle gidiyordum yine. 11 saat sürmüştü yolculuk. Evet, uzun bir yolculuktu. Ve sonunda Giresun merkezde otobüs terminalinde indim. Saat öğle vakti 1 gibi inmiştim. Köy minibüslerinin yerini bir bakkala sorup öğrenmiştim. Görev yapacağım köyün minibüsünü bulmuştum. Minibüs de şansımdan tam kalkmak üzereydi. Yolcu bekliyordu. Minibüse binip "Selamünaleyküm" dedim. Minibüstekiler selama karşılık "Aleykümselam" dediler. Şoför "Hayırdır, sizi ilk defa görüyoruz. Kimsin, kimlerdensin" dedi. Ben de bu köye yeni atanan imam olduğumu söyledim. Şoför "Hoş geldin hocam" dedi. "Hoş buldum" dedim ben de. Birkaç kişi daha minibüse gelince artık minibüs yola çıkmıştı. Köy de öyle çok uzakta değilmiş merkeze. Yarım saate köye geldik. Şoföre "Beni muhtara götürür müsün" dedim. Şoför de "Kahveye gidelim hocam. Herkes oradadır. Muhtar da oradadır" dedi. Tamam öyleyse deyip kahveye doğru gittik. Kahvenin kapısındaydım. Ben içeri, köylüler de dışarı doğru bakıyorlardı. Yani ben onlara, onlar da bana. Çünkü yabancı gördüler ya beni, o yüzden bakıyorlardı. Anlamıştım. "Haydi bismillah" deyip kapıdan içeri girdim. Cümleten "Selamünaleyküm" dedim. Kahvedekiler hep bir ağızdan "Aleykümselam" dedi. Bana "Kimsin, kimlerdensin" diye sordular. Kahvedekilere yeni imam olduğumu söyledim. "Oo hocam hoş geldin. Bilemedik, kusura bakma" dediler. "Estağfurullah ya, olur mu öyle şey? Hoş buldum, sağ olun" dedim. Muhtar da o insanların arasındaydı. Kendini tanıtmıştı. Ben de kendimden bahsettim ayaküstü. Kısaca tanışmış olduk hem köylülerle hem muhtarla. Ben de biraz kahvede oturduktan sonra muhtarlığa gittik. Muhtarlıktaki işlerimizi hallettikten sonra muhtar bana "Hocam hanıma haber vereyim, yemek hazırlasın. O sırada biz de camiye gidelim bir bakalım" dedi. Ben de "Olur muhtarım" dedim. İkindi vaktine yarım saat vardı. Muhtara "Biraz köyü dolaşa dolaşa camiye gidelim. Bakayım köyünüze şöyle bir" dedim. Muhtar da "Tamam" dedi. Köyde 90 hane vardı. Merkeze bağlı köy ya, bayağı büyük. Ev sayısı o yüzden fazladır. Ezana 10 dakika kalmıştı. Camiye gittik. Caminin avlusu çok büyük ve genişti. Şadırvanda güzelce abdest aldık. Camiye girdik muhtarla beraber. Muhtar bana imam odasının anahtarını verdi. İmam odası olmasa çok iyi olmuştu. Genellikle köy camilerinde imam odası olmaz. Neyse imam odasına girdim. Ezanı okudum. Camiye çok az kişi gelmişti. Bu kadar büyük bir köyde cemaatin bu kadar az olması beni üzmüştü. Kahvede oturanlar da gelmemişti. Aslında o manzara beni üzendi esas. Kahvede oturuyorlar ama camiye vakit geldi mi gelmiyorlar diye kendi kendime üzülüyordum. Yalnız 2 tane genç, bir yaşlı dede ve 2 tane de küçük çocuk gelmişti. Küçük çocuklardan biri müezzinlik yaptı. Hey maşallah. Namazı kıldırdım. Camiden çıkarken muhtarla biz kalmıştık. Camiden çıktık muhtarla. Muhtar "Allah kabul etsin hocam" dedi. Ben de "Amin cümlemizin inşallah" dedim. Muhtar "Hocam lojmana gidelim, sonra bizim eve geçeriz" dedi. "Tamam iyi olur, görmüş olurum bir" dedim. Cami lojmanına gittik. Gayet güzel, geniş bir evdi. Biraz lojmanda durduktan sonra muhtarın evine gittik. Yemek yedik, çayımızı içtik. Sohbet muhabbet ede ede. Muhtara "Allah razı olsun, kesene bereket.
Artık kalkayım ben dedim. Muhtar da hocam sizi yolcu edeyim dedi. Beni kapıya kadar yolcu etti. Ve lojmanın anahtarını verdi. Lojmana gittim. Eşyalarımı valizden çıkarıp yerleştirdim. Evin içerisini gezdim. Daha sonra çantamdan çıkardığım Kur'an'ı alıp biraz okudum. Akşam vakti de yaklaşıyordu. Evden çıkıp camiye gittim ve ezanı okudum. Camiye yine aynı kişiler gelmişti. Namazı kıldırdım. Yatsıya kadar camide kaldım. Yatsı vakti gelene kadar zikir ile meşgul oldum. Yatsı vakti gelmişti. Yatsı ezanını okuyup imam odasından çıktım. Camiye ikindi namazına gelen 2 genç gelmişti. Selam verdiler. Aleyküm selam dedim. Yatsıyı beraber kıldık. Allah kabul etsin gençler dedim. Amin hocam cümlemizin dediler. Ve camiden çıktılar. Ben de camiyi kilitledim ve evime gittim. Evimin hemen biraz uzağında mezarlık vardı. İyi olmuştu. Ara sıra kabir ziyareti yapabilirdim. Kabir ziyareti yapmak sünnettir. Hatta bir alim diyor ki, ismini hatırlamıyorum ama kusura bakmayın. Mezarlıktan geçerken ölülerin bir Fatiha için tartıştıklarını duydum diyor. Ölülere Fatiha hediye etmek onlara en büyük hediyedir. Neyse evime girdim. Biraz televizyon izledim. Az bir süre geçtikten sonra uykum gelmişti. Uyudum. Gece saat 3 civarlarında uyandım. Susamıştım çünkü. Mutfağa gidip su içtim. Pencereden dışarıya baktım. Baktım ama bir an duraksadım o an. Başımı öne eğip Bismillahirrahmanirrahim dedim. Tekrar başımı kaldırıp baktım. Evet, yanlış görmemiştim. Anlamıştım. Mezarlıktaki beyaz giyimli nurlu varlıklar dikkatimi çekmişti. Merakıma yenik düşüp Allah'a sığınıp evden çıktım. Okuya okuya mezarlığa doğru gittim. Kötü varlıklar değillerdi bunlar. Şeytanın yolundan giden cinlerin mezarlığa giremeyeceklerini bildiğim için fazla korkmuyordum. Korkuyorum ama kafir cinler kadar değil tabii ki. Neyse, dilimde Kur'an kelamı ile mezarlığa gelmiştim. Evet, oradalar hala. 5 kişiler. Mezarlığa girmeden mezar kapısının yanından "Selamun aleyküm" dedim. Beyaz giyimli varlıklar bana bakarak "Aleyküm selam" dediler. Cesaretimi toplayıp titrek bir ses ile "Ne yapıyorsunuz burada?" dedim. Cinnilerden birisi konuşmaya başladı. Bana uzaklarda ama sanki hemen yanımdaymış gibi sesi geliyordu konuşan cinninin sesi. Cinni bana "Bu mezarlıkta yatan zatı her gece ziyarete geliriz" dedi. Ve tekrar diğer tarafa doğru döndü. Ben de zaten o korku içimde ya, hızlı adımlarla evime gittim. Eve gelene kadar dilimden Kur'an'ı hiç bırakmadım. Yine besmele ile içeri girip kapıyı kapattım. Biraz Kur'an okudum. Mezarlıkta yatan zata ve bütün ölmüşlere hediye ettim. Perdeyi aralayıp baktığımda gitmişlerdi cinniler. Sabah namazı vakti yaklaşıyordu. Evden çıkıp camiye gittim. Ezanı okudum. Camiye hiç kimse gelmemişti. Tek başıma kılmayayım. Bekleyin bakalım. Belki gelen olur diye biraz oturdum. Birilerinin gelmesini bekledim. Aradan 5 dakika geçmişti ki içeriye uzun boylu, heybetli, aksakallı bir amca girdi. Bana selam verdi. Ben de aleyküm selam dedim. Yaşlı dedeye, "Dede, sen bu köyde mi yaşıyorsun?" dedim. Yaşlı dede hiç cevap vermedi. Ben de sabah namazını kıldırmak üzere mihraba doğru gittim. Namazı kıldırdım. Namaz kıldırırken arkamda olduğunu, dizlerini yere koyarken çıkan sesi, secdeye giderken, amcanın secdeye giderken çıkardığı sesleri duymuştum. Namazı kıldırırken yaşlı dede arkamdaydı. Hissediyordum. Farzı kıldırdım. Arkama baktım. Bakmamla dünyam başıma yıkıldı. Yaşlı dede yoktu. Kimseyi göremeyince yutkunamadım o an. Nefes alıp veremedim bir süre. Öyle korkmuştum ki o korkuyu yazılarla anlatamam. Ayet-i Kürsü'yü okuya okuya camiden çıkıp evime gittim. Camide gördüğüm dedeyi tek bir defa görmüştüm. Ama her gece mezarlığa gelen varlıkları görüyordum. Camiye gelen yaşlı amcanın mezarlıkta yatan zat olduğunu tahmin ediyorum. Ya da Müslüman bir cindir, kim bilir. Ertesi günlerde camiye sık gelen bir amca vardı. Ona bu konudan bahsetsem mi, bahsetmesem mi diye düşünürken sormaya karar verdim. Amcaya bu görünen varlıklardan, mezarlıktan bahsettim. Amca da konuyu tam olarak bilmese de benden önceki imamlardan birkaç arkadaşın daha gördüğünü söyledi. Birkaç imam zaten çok durmamış köyde.
Bir müddet köyde kalan imam arkadaşlardan görenler olmuş. Ya da görünmek istedikleri kişilere de görünmüş olabilirler, bilmiyorum. O köyde de böyle bir anım olmuştu. Bu olaydan sonra bir yıl daha bu köyde görev yapıp başka yerde görevime devam ettim. Oradan ayrılmam bu sebepten dolayı değildi tabii ki. Normal atama süreci. Yoksa köyde, köylülerde baş tacı. Dediğim gibi Tahseni Dünya kanalına daha önce 2 tane imam hikayesi göndermiştim. Kanalın sahibi seslendirdi sağ olsun. Yine başka olayları da anlattığım hikayede görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.